Konoha'da yıllardır cevap bekleyen sorular var. Bazıları tarih kitaplarına geçti. Bazıları hala araştırılıyor. Bazıları ise uzmanlarımızın istifa etmeyi düşünmesine neden oldu. Bugün açacağımız 3 dosyada son kategoriye giriyor. Kurbağa Gıybeti Araştırma Merkezi son aylarda çok sayıda rapor topladı. Yüzlerce tanıkla konuştu. Binlerce görüntüyü analiz etti. Ve elde edilen sonuçlar beklediğimizden çok daha saçma çıktı. Bugün ne araştıracağız? Sakura neden sürekli sinirli? Kimse neden Kiba'yı ciddiye almıyor? Ve Naruto tarihinin en büyük kayıp vakası. Tenten'in ekran süresine ne oldu? O zaman dosyalarımızı açalım. Kurbağa Gıybeti Araştırma Merkezi uzun süredir Sakura'nın dosyası üzerinde çalışıyor. Çünkü eldeki veriler son derece sıra dışı. Resmi kayıtlara göre Sakura Haruno başarılı bir tıbbi ninja. Ancak saha raporları başka bir tablo ortaya koyuyor. Naruto şaka yaptı, sonuç duvara sak. Sai düşüncesini paylaştı, sonuç mobilya hasarı. Sasuke geri döndü, sonuç çevredeki tüm yapılar tedbir amaçlı boşaltıldı. Araştırma ekibimiz başlangıçta sorunun Naruto olduğunu düşündü. Ancak yeni bulgular bu teoriyi çürüttü. Çünkü Sakura Naruto yokken de sinirlendiği gözlemlendi. Hatta Naruto başka köydeyken bile sinirlendiği rapor edildi. Bu noktada uzmanlarımız yeni bir teori geliştirdi. Belki de herkes hak etmiştir. Yapılan incelemelerde Sakura'nın çevresindeki insanların büyük bölümünün gerçekten sinir bozucu davranışlar sergilediği görüldü. Bu nedenle soruşturma geçici olarak durduruldu. Çünkü uzmanlarımız Sakura'nın tarafını tutmaya başladı. Gelelim sıradaki dosyamıza. Kiba Inuzuka yıllardır aynı hedefi açıklıyor. Hokage olmak. Ancak araştırmalarımız bu açıklamaların beklenen etkiyi yaratmadığını gösteriyor. Hokage olacağım deme sayısı 847. Etkilenen kişi sayısı 0. Kurbağa Gıybeti ekibi vatandaşlarla görüşmeler gerçekleştirdi. Sonuçlar çok dikkat çekiciydi. İlk görüşmemizde Kiba hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Bize gelen cevap Akamaru çok tatlı oldu. İkinci bir görüşmemizde Kiba'nın Hokage planları hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Akamaru bugün çok enerjikti dediler. Ve son görüşmemizde Kiba'nın liderlik özellikleri diye sorduk. Akamaru kaç yaşında oldu ya dediler. Bu noktada soruşturma yeni bir yöne ilerledi. Belki de köy halkı Kiba ile ilgilenmiyordu. Belki de asıl popüler olan Akamaru'ydu. Bu noktada uzmanlarımız 3 teori geliştirdi. Teori 1, kimse Kiba'yı duymuyordu. Teori 2, duyuyorlar ama görmezden geliyorlardı. Teori 3, asıl lider Akamaru'ydu. Şu an elimizde 3. teoriyi çürütecek herhangi bir kanıt bulunmuyor. Bu da bizi rahatsız ediyor. Dosya durumunu açık bırakıyoruz. Ve gelelim son dosyamıza. Naruto tarihinin en büyük gizemi. Tenten. Kurbağa Gıybeti ekibi bu soruşturma için Naruto serisinin tamamını tekrar izledi. Uzmanlarımızdan bazıları hala iyileşme sürecinde. Ancak elde edilen veriler oldukça ilginç. Naruto'nun ekran süresi tabii ki de çok fazla. Sasuke'nin ekran süresi çok fazla. Madara'nın ekran süresi o da çok fazla. Akamaru'nun ekran süresi Tenten'den çok daha fazla. İlk başta bunun tesadüf olduğunu düşündük. Ancak soruşturma ilerledikçe yeni şüpheler ortaya çıktı. Naruto ana karakter olmakla suçlanıyor. Sasuke köyü terk etmesine rağmen ekranı terk etmemekle suçlanıyor.
Madara aşırı miktarda ekran süresi kullanmakla suçlanıyor. Uzmanlarımız bu şüpheler hakkında 3 tane teori geliştirdi. Tenten aslında hep oradaydı, kimse fark etmedi. Teori 2, sahneler yanlışlıkla silindi. Teori 3, Madara tüm ekran süresini topladı. Bu teori ilk başta saçma bulundu. Ancak daha sonra ekiplerimiz önemli bir detayı hatırladı. Madara bir ara ayı düşürmeye çalışmıştı. Ay hani o beyaz yukarı tarafta olan var ya. Bu noktadan sonra her şey mümkün görünmeye başladı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ekiplerimiz bir bölümde Tenten'i tam 17 saniye boyunca ekranda tespit etti. Bu şimdiye kadarki en büyük bulgumuzdu. Ancak bir sonraki bölümde tekrar kayboldu. Ve dosya ne yazık ki çözülemedi. Bugün 3 önemli dosyayı inceledik. Sakura'nın öfkesinin kaynağını araştırdık. Kiba'nın neden ciddiye alınmadığını anlamaya çalıştık. Ve Tenten'in kayıp ekran süresinin peşine düştük. Peki cevapları bulabildik mi? Tabii ki de hayır. Ama yeni teoriler geliştirdik, yeni şüpheliler bulduk ve kafamızı biraz daha karıştırdık. Bu da araştırmanın en önemli parçası. Önümüzdeki bölümde yeni dosyalar açacağız, yeni gizemleri araştıracağız ve büyük ihtimalle yeni hiçbir sonuca ulaşamayacağız. Ben muhabir Jiraya. Burası Kurbağa Gıybeti. Gerçekler ortaya çıkana kadar soruşturmaya devam edeceğiz. Ya da en azından ortaya çıkmış gibi davranacağız. Destek olmak için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.